Merhaba dostlar. PlayStation 5 çıkacak oyunların tanıtımını yaparken kuşkusuz herkesin en çok beklediği oyun God of War Ragnarok'tu. Dolu dolu bir fragman gelmese de yine de biz God of War severleri heyecanlandırdı. Oyunun her ne kadar daha önce 2021 yılında çıkacağı söylense de ben erteleneceğinden zaten emindim. Daha sonra da erteleneceği açıklandı zaten. İskandinav mitolojisini konu alan serinin üçleme olacağı söylense de yeni yönetmen Eric Williams Ragnarok ile bu mitolojiyi bitireceğiz dedi. Ama bu oyunda demedi. Belki bir oyun, iki oyun gelebilir. Yeni yönetmen Eric Williams'a bir parantez açalım. Bu adam God of War'ın tüm oyunlarında yer alan bir isim. 2004 yılından beri Santa Monica'da. Bunun bilgisini vereyim. God of War Ragnarok 40 saatlik bir oynanış süresine sahip olacak. Tabi buna yan görevler dahil mi, yan görevler var mı bunları bilmiyoruz. Belki de 40 saat boyunca bize Fimbulwinter ve Ragnarok'u gösterecekler. Oyunda daha önce kilitlenmiş olan 3 diyara Svartalfheim, Vanaheim ve Asgard'a da gidebileceğiz. Çıkış tarihi için 2022 olduğu söyleniyor. Umarım ertelenmez. Gelin fragman bize neler gösteriyor beraber inceleyelim. İlk olarak Fimbulwinter iyice ağırlığını hissettiriyor. Kratos ateşin başında beklerken Atreus avladığı geyiği getiriyor. Bu arada önceki oyuna bir gönderme var. Hatırlarsanız önceki oyunun başında Atreus'la geyik avlamaya çalışıyorduk. Atreus aceleci davranınca avın süresini uzatmıştı. Geyiği vursa da başladığı işi babasının yardımıyla bitirmişti. Bu sefer tek başına geyiği avlayıp getirebilir hale gelmiş. Bu Atreus'un daha da güçlendiğini gösteriyor. Sonraki sahnede Atreus'un elinde mavi bir küre var. Bu kürenin üzerinde semboller var. Kürede Hati yazıyor. Hatırlarsanız Skull ve Hati ayı ve güneş yutarak Ragnarok'u başlatacaklar. Atreus bu küreyi nereden bulmuş? Bu tamamen bir soru işareti. Atreus kehanet hakkında konuşurken Freya ortaya çıkıyor ve Kratos'u saldırıyor. Freya'nın zaten Kratos'u öldürene kadar peşinde olacağı aşikar. Ama duruma göre işler değişebilir. Bunun nedeni Freya fragmanda gösterildiği haliyle Kratos'u yenebilecek bir güçte değil. Ama Valkür kanatlarını takıp savaşçı ruhunu geri kazanırsa işler değişebilir. Atreus amacımın ne olduğunu ve Loki'nin kim olduğunu bulmam gerekiyor diyor. Eğer Atreus bizim bildiğimiz Loki'ye dönüşecekse ortada çok büyük bir karakter değişimi olabilir. O sevimli çocuk yerini çekilmez bir ergene bırakabilir. Kratos da burada tanrılarla aranda savaş çıkarmana izin vermeyeceğim diyor. Evet, Yunan mitolojisinde önüne geleni uçanı kaçını mıhlayan adam ciddi bunu diyor. Atreus da savaş değil cevap istiyorum diyor. Bu soruların cevabı Asgard ile savaşa neden olabilir diyen Kratos, Magni ve Baldur'u öldürüp zaten Thor ve Freya'nın düşmanlığını halihazırda kazanmış vaziyette. Modi'yi söylemiyorum çünkü buna sonra değineceğim. Atreus belki de annemin isteği budur diyor. Aslında düşününce mantıklı geliyor. Çünkü Fey bir devdi. Devler ve tanrılar arasında bu oyunun ismini verecek büyük bir savaş olacak. Bu savaşta devler ne kadar müttefik bulurlarsa o kadar güçlenirler. Bu biraz Yunan mitolojisindeki Great War'a benziyor. Sonraki sahnede Kratos'un Kızak ile Dokuzar Gölü'nde yolculuk ettiğini görüyoruz. Göl donmuş vaziyette. Sağ tarafta sanki bir şey kırılmış gibi. Bu kurtlar peki nasıl Kratos'a itaat ediyor bunu bilmiyoruz. Belki Atreus büyü yapıyordur. Çünkü kurtlar evcilleştirilemez. Ama Atreus'la kurtlar arasında bir bağ olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü ilk gücü de kurdun gazabıydı yanılmıyorsam. Mimir, Odin için tahmin bile edemeyeceğimiz numaraları var diyor. Bu cümleyle oyunu istedikleri yere çekebilirler. Tamamen keyiflerine kalmış. Şu ana kadar Odin'i hiç görmedik. Sürekli arka planda tutuluyor gibi. Ama oyunun yapımcısı Odin, Allfather olarak Ragnarok'ta çok önemli bir yer tutuyor dedi. Bir sonraki sahnede Njord'un kürekçilerini ve gemiyi görüyoruz. Atreus peki ya bize yardım edecek birileri varsa diyor. Kratos da bu diyarın savaş tanrısı Tyr'i mi kastediyorsun? O öldü diyor. Mimir de Odin'in onun bulunmayacak bir yerde tuttuğunu söylüyor. Şimdi burada bir duralım ve önceki oyunda Tyr hakkında ne biliyoruz onu görelim. Tyr hakkında barış için savaşan bir savaş tanrısı, kahraman ve adil, farklı diyarlara seyahat edebildiği söyleniyor. Önceki oyunda çok önemli bir yere sahipti. Tapınağından mahzenine sakladığı gizli ürüne kadar her şey bir şekilde Tyr ile bağlantılıydı. Bunların dışında devler ona güvenmiş ve ona Mimir'e verdikleri gibi görüşlerini bahşetmişler. Jotunheim diyarının kulesini diğerler arasındaki diyara saklayıp Jotunheim'a ulaşılmasın diye devlere yardım etmiş. Odin de onu tehdit olarak görmüş ve Tyr'in tapınağında gördüğümüz üzere Thor ve Odin tarafından esir edilmiş. Daha sonra Brok Tyr adaklarını falan görünce Tyr öldü diyor. Eğer oralarda bir yerlerdeyse onu bulmamız gerek diyor Atreus. Sonraki görüntüde kılıç tutmuş bir heykel var. Bu Cüce Kral Ivaldi olabilir. Odin'e bile kafa tutabilecek bir cüce. Niflheim'daki Sisi ölümcül bir silah çevirmiş.
Sindri ve Brok ortaya çıkıyor. Bu ikilinin Kratos'a ya yeni bir silah, eşya ya da çok önemli bir bilgi verebileceğini düşünüyorum. Hatta belki üçü bile birden olabilir. Çünkü bu ikili Mjolnir'i de Leviathan baltasında yapmış kişiler. İki silahın da avantajlarını ve dezavantajlarını çok iyi biliyorlar. Bundan dolayı bu ikili oyunda kesinlikle mutlaka çok önemli bir rol oynayacak. Atreus, Ragnarok'u durdurmaya çalışıyoruz diyor. Mimir bu konuda Kratos'a Baldur öldürdükten sonra bir şeyi değiştirdin demişti. Atreus aslında Ragnarok'u durdurmaya çalıştıkça Ragnarok'un daha da hızlı bir şekilde gerçekleşmesine neden olabilir. Daha sonraki görselde korsana benzer bir görünüme sahip olan ve oyunun bize Durlin olarak gösterdiği biri var. Sol kolunda ahtapotvari bir şey var. Bu God of War 2'de Kratos'un öldürdüğü Kraken'in torunlarından biri olabilir. Ayrıca adamın suratında ben birazdan seni kazıklayacağım hissiyatı uyandıran bir ifade de var. Atreus cümlenin devamında ya bunun yolu savaştan geçiyorsa diyor. Bu sahnede zıplama olayını çok iyi yapmışlar. Kratos da savaşmak tek çözüm değil diyor. Eşinin küllerini taşıdığı küçük torbayı elinde tutuyor. Kratos'un 2 oyun süresince gösterdiği gerekmedikçe savaşa girme ama girdiğinde her şeyini ver, aklını kullan, zayıf noktalarını bul tarzı hareketleri karakterinin ne kadar olgunlaştığını ve değiştiğini, bunun yanı sıra yaşadıkları sonucunda daha bilgi olduğunu bizlere gösteriyor. Atreus tabi burada atar yapmaya devam ediyor. Baba değil, general gibi düşün diyor. Kratos en son general gibi düşündüğünde olanları hatırlıyoruz. Neyse. Thor'un sesini duyuyoruz. Bir tarafta tarihin gördüğü en büyük dev kasaba olan Thor, diğer yanda Yunan mitolojisindeki tanrıları doğramış Godslayer lakabıyla Kratos. Oyun tarihi daha büyük bir kapışma görmemiş şu ana kadar. Thor, yıldırım gücüne ve Mjolnir'e sahip. Magni ve Modi bir araya gelip düşmanlarını adeta kör eden saldırılar yapabiliyordu. Thor'un birçok saldırıya sahip olduğuna şüphe yok. Kratos'ta Leviathan baltası, Kaos'un kılıçları, Spartan Age gibi güçler var. Sonraki sahnede birkaç yer dışında her yer Helheim'i andırıyor. Her taraf donmuş ve hala kar yağıyor. İlk oyundan daha farklı düşmanlar var. At adam ve Revenant karışımı bir düşman var. God of War bloğunda buna Stalker diyorlar. Kara elfleri görüyoruz. Yakınlarda bir ejderha olabilir. Çünkü ejderhaların bulunduğu bölgelere kara elfler çekiliyor. Önceki oyunda kara elfler ile ışık elfler arasında yıllar süren bir savaş var. Kara elf kralının Kratos tarafından öldürülmesiyle üstünlük ışık elflerine geçmiş vaziyette. Tabi kara elfler bunun intikamını almak istiyor olabilirler. Atreus'un yeni güçleri oldukça hoş duruyor. Buradaki sahnede çağırdığı canavarın sırtına vererek savaşıyor. Belki ilk oyunda bahsettiği işte hayvana dönüşme, uçabilme, görünmez olma güçlerinden birini elde edebilir. Ya da bir Spartan Rage. Gelelim fragmandaki en çok ilgimi çeken iki şeyden birine. Tyr ortaya çıkıyor. Oyundaki karakterlerden biri olan Brok bize Tyr'in öldüğünü söylemişti. Başta bu çok canımı sıksa da belki Tyr'i korumak için söylenen bir yalan olabileceği aklıma geliyor. Yine de canımı sıkmaya devam ediyor. Resmen oyun bize kazık attı kardeşim. Kratos Tyr'e ittifak teklifi yapıyor gibi. İki farklı mitolojideki savaş tanrısının böyle bir ittifakta buluşması gerçekten oyun tarihinde görülmüş şey değil. Bu açıdan şu sahne gerçekten inanılmaz. Ayrıca şu var. Normalde Tyr'in Kratos'u ikna etmesi gerekir. Çünkü Kratos ilk 6 oyunda ele avuca sığmayan öfkeden gözü kör olmuş yapısıyla yönlendirilmeye müsaitti. Gerek Athena gerek Gaia onu yeterince yönlendirdi. Ama Kratos öyle bir karakter gelişimi gösterdi ki bu da işleri tamamen tersine çevirdi. Bu arada Tyr'in Ghost of Sparta'yı duymamasına imkan yok. Sürekli diyarları dolaşıp insanları yönlendiren Tyr'in tapınağında Kratos'un resmedildiği bir vazo da vardı. Diğer yandan Kratos'un ikinci oyunda Zeus'un ihanetine uğraması gibi Tyr de babası Odin'in ihanetine uğramış. Bu açıdan Kratos ve Tyr'in ortak özelliklerine bir tane daha ekleyebiliriz. Kratos ve Tyr ittifakında özellikle Tyr bilgeliğiyle ilk oyunda Mimir'in yaptığı gibi bizi yönlendirebilir. Atreus'un devler hakkındaki sorularına cevaplar verebilir. Gelelim kalan son devlerden biri olan Angroboda'ya. Mitolojide Loki'nin eşi, dünya yılanı, Fenrir ve Hel'in annesi. Bu son kalanlar mevzuda iyice suyunu çıkarttı. 2005 yılında çıkan ilk oyunda da Athena, Kronos için bize kalan son titan demişti. İkinci oyunda Gaia, Typhon, Atlas gibi titanları görmüştük. Yani bu son konusunda net bir tavrı yok bu yapımcıların. O yüzden çok inandırıcı gelmiyor bana. Peki Ragnarok'ta neler görebiliriz? İlk olarak önceki oyunda bize kitabelerde sürekli Hrungnir, Tamur, Groa, Ymir gibi devlerin hikayeleri gösterildi. Az çok herkes Thor, Odin, Loki gibi isimleri duymuştur. Ama devler hakkında çok az bilgi sahibiyiz.
Bu hikayelerin verilme nedeni Ragnarok oyununda önemli bir yere sahip olmaları olabilir. Yani Ragnarok meydana gelince tüm devler birden ortaya çıkıp savaş pozisyonu alabilir. Fragmanda hiç dünya yılanını görmedik. Ama şu resimde dikkatli bakınca sağ tarafa uzayan gövdesini görüyoruz. Dünya yılanını gösteren ilk kitabede belki de Thor'u yenebilecek tek şey odur cümlesi geçiyor. Burada Kratos'a bir gönderme var. Ama ilk karşılaşmamızda dünya yılanı baltayı Aether yani yılanın zehriyle doldurmuş. Thor'u öldürecek olan şey belki de bu. Ki Kratos'un Thor ile olan savaşı tıpkı Baldur'la olan karşılaşması gibi birkaç ayrı bölümden oluşabilir. Bunlardan birinde de dünya yılanı olabilir. Yılan bizimle ilk konuştuğunda neler konuştuğunu anlamıyoruz. Ama bu Ragnarok oyununda anlaşılabilir. Belki de açıklığa kavuşabilir. Bunun dışında önceki oyundan Modi görülebilir. Onun hakkında hatırladığımız son şey Atreus bıçak saplayıp aşağı yuvarlamıştı onu. Sonuçta ortada bir ceset yok. Belki Kratos Thor'u yendikten sonra babasının çekicini alıp karşımıza dikilebilir. Çünkü Modi'nin amacı o çekicin kendisine geçmesi. Buz kadimleri ya da ona benzer düşmanlar ortaya çıkabilir. Daha yırtıcı canavarlar bekleyebiliriz oyunda. Kuzgun bekçilerinden biri şöyle bir şey yazmış. Yüce Baba'nın planında yer alacağı kısım yaklaşıyor. Acaba nasıl bir plan yapacaklar? Valkürler bu savaşta nasıl pozisyon alacaklar? Bu belirsiz. Bir tarafta kraliçeleri Freya, diğer tarafta kendilerini Odin'in antik büyüsünden kurtarıp minnetlerini kazanan Kratos ve Atreus. Valkürlerin miğferlerini Valkürlerin konseyindeki yerlerine koyunca Mimir farklı bir Valkür isminden bahsediyor. Skald. Diğer diyarlarda bu Valkür karşımıza çıkabilir. Belki oyunda farklı Valkürler görebiliriz. Oyunda en çok görmek istediğim şey ise ejderhalar. Regin, Otter ve Fafnir bunları cücelerin büyüsünden kurtarıp serbest bırakan Kratos ve Atreus'e yardım edebilirler. Hele ki Ragnarok içinde birden ortaya çıkarlarsa gerçekten harika olur. Jotunheim'daki kitabede tahammülü kontrol eden Freya bir diriltme taşı kullanıyor gibi. Bu tarz taşlar kullanıp devleri kontrol edebilir. Hrimthur Asgard'ın duvarlarında savunma açıklığına dair bir bilgiyi Freya'ya vermiş olabilir. Eğer Freya intikamdan vazgeçerse Kratos'a bu bilgiyi verebilir. Atreus'un Muspelheim'da duyduğu ses Surtr'a ait olabilir. Ragnarok'ta birden ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tyr, Kratos'u farklı bir diyara götürebilir. Odin'i yenmek için Kratos'un daha da güçlenmesi gerekebilir. Alfheim ışığı önceki oyunda tam anlaşılamayan güçleri içinde barındırıyor. Belki buna değinebilirler. Kratos içine girdiğinde dakikalar geçtiği gibi hissetse de Atreus 3 gün boyunca kara elflerle savaşmış. Ayrıca eşinin sesini duyduğunu da oğluna söylemedi. Bu da ilginç bir detay. Son olarak Athena Ragnarok'ta kullanması için Blade of Olympus'u Kratos'a verebilir. Tabii bir bedel karşılığında. Düşük bir ihtimal olsa da Athena'yı ilk oyunda göstermeleri bunu güçlendiriyor. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.